Kar geceden beri yağıyordu. Sessiz, ağır ve usul usul. Kulübenin çatısında biriken kar, rüzgarla birlikte hafifçe kayıyor, sonra yeniden duruyordu. Uğultu vardı. Ama bu korkutucu bir ses değildi. Daha çok doğanın kendi kendine söylediği uzun bir ninni gibiydi. Kulübenin içinde loş bir ışık yanıyordu. Sobanın içindeki odunlar yavaşça çıtırdıyor, ateşin turuncu rengi ahşap duvarlarda sakin gölgeler oluşturuyordu. Adam, kalın battaniyenin altından yavaşça doğruldu. 25 yaşındaydı. Gençti ama yüzünde acele yoktu. Hayat burada, bu dağ kulübesinde daha yavaş akıyordu. Ayağını yere bastığında ahşap zemin hafifçe gıcırdadı. Bu tanıdık bir sesti. Güven vericiydi. Kalın yün kazak, eski ama sıcak bir mont, boynuna doladığı atkı. Hepsi ağır ağır giyildi. Çünkü acele edecek hiçbir şey yoktu. Bugün odun kesilecekti. Ama bu bir görev değil, bir ritüeldi. Kapıyı açtığında soğuk hava yüzüne dokundu. Kar sessizce düşmeye devam ediyordu. Gökyüzü griydi ama karın beyazlığı her şeyi aydınlatıyordu. Rüzgar uğulduyordu. Uzaktan, derinden. Adam bir an durdu. Nefes aldı. Soğuk hava ciğerlerine doldu. Bu can yakmıyordu. Aksine insanı uyandıran ama aynı zamanda sakinleştiren bir serinlikti. Karın üzerinde yürürken ayakları yumuşak bir ses çıkardı. Hafif, düzenli, ritmik. Her adımda dünya biraz daha sessizleşiyordu. Ormanın kenarına doğru ilerledi. Ağaçlar karla kaplıydı. Dallar eğilmişti. Sanki hepsi birlikte uyuyordu. Baltayı omzuna aldı. Ağırlık tanıdıktı. Güvenilir, sağlam. Seçtiği kütüğün önünde durdu. Bir an durakladı. Dinledi. Rüzgar, kar, uzakta bir baykuşun sesi. Sonra baltayı kaldırdı. Yavaşça, kontrollü. İlk darbe oduna çarptı. Dışarıda kar, geceyi sessizce döverken rüzgar kulübenin duvarlarına yumuşak bir uğultu bırakıyordu. Beyaz fırtına camların ardında dans ediyor, dünya yavaşça kayboluyordu. İçeride ise zaman başka akıyordu. Şöminede odunlar usulca çıtırdıyordu. Alevler turuncu ve altın tonlarında yükselip alçalıyor, duvarlara sakin gölgeler çiziyordu. Isı odanın içine yayılarak soğuğun en küçük izini bile silip süpürüyordu. Kulübenin ahşap kokusu ateşin sıcaklığıyla birleşip huzurlu bir sarmaşık gibi etrafı sarıyordu. Koltukta şöminenin tam karşısında bir adam oturuyordu. Omuzları gevşemiş, nefesi yavaş ve düzenliydi. Elindeki çay fincanından yükselen buhar kısa süreliğine havada şekiller çiziyor, sonra sessizce kayboluyordu. Adam çayından küçük bir yudum aldı. Ilık tat boğazından geçerken içini sakinlikle doldurdu. Her yudumda günün ağırlığı biraz daha hafifliyordu. Dışarıdaki fırtına artık uzak bir masal gibiydi. Rüzgarın sesi şöminenin ritmik çıtırtısına karışarak ninniye dönüşüyordu. Adam gözlerini yarı kapattı. Düşünceler yavaşladı, sonra birer birer sustu. Sadece sıcaklık, sessizlik ve güven hissi kaldı. Alevler usulca küçülüp büyürken kulübe nefes alıyordu. Çay fincanı masaya bırakıldı,
Adamın nefesi daha da derinleşti. Kar fırtınası dışarıda sürerken içeride her şey sakindi. Zaman durdu, gece yumuşak bir battaniye gibi üzerine örtüldü ve uyku sessizce geldi. Kurtların uzaklardan gelen uğultusu kulübeyi ince bir titreşimle doldurduğunda adam irkildi. Gözleri bir anda açıldı. Bir anlığına nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı. Sonra şöminenin sıcaklığı, ahşabın kokusu ve loş turuncu ışık onu hemen yerine getirdi. Kalbi hızlanmadı. Aksine dudaklarının kenarında belli belirsiz bir gülümseme belirdi. Bu ses korkunun değil, vahşi doğanın, canlılığın ve yalnız ama güvende olmanın sesi gibiydi. Bir süre olduğu yerde oturup dinledi. Kurtların uğultusu rüzgarla birlikte uzayıp kısalıyor, bazen kayboluyor, bazen yeniden beliriyordu. Sanki dağlar nefes alıyor, orman konuşuyordu. Adam battaniyeyi omuzlarından yavaşça sıyırdı. Hareketleri ağırdı, aceleye gerek yoktu. Burada zaman onunla birlikte yavaşlıyordu. Koltuktan kalktı. Ayakları ahşap zeminde yumuşak bir ses çıkardı. Şöminenin önüne geldiğinde alevlerin zayıfladığını fark etti. Odunlar artık küllenmiş, ateş uyuklamaya başlamıştı. Yan tarafta istiflenmiş kuru odunlardan birini aldı. Odunun sert ve pürüzlü yüzeyi avucunda güven vericiydi. Eğilip odunu şöminenin içine bıraktı. Ardından bir tane daha. Alevler önce sessizce kıpırdandı, sonra yeni odunları tanır gibi parladı. Kısa sürede ateş yeniden canlandı. Çıtırtılar odanın içine yayıldı. Isı artarken adam derin bir nefes aldı. Ciğerleri sıcak havayla doldu. Dışarıdaki kar fırtınası içerideki bu sıcaklığa karşı koyamıyordu. Camdan dışarı baktı. Ay karla kaplı ormanı solgun bir ışıkla aydınlatıyordu. Ağaçlar hareketsizdi ama canlıydı. Kurtlar artık sessizdi. Sanki görevlerini tamamlamış, geceyi sahibine bırakmışlardı. Adam mutfağa doğru yürüdü. Küçük masanın üzerindeki çaydanlığa uzandı. İçinde hala ılık çay vardı. Fincanını doldurdu, buharın yükselişini izledi. O buhar, düşüncelerini de beraberinde yukarı taşıyormuş gibi hissettirdi. Fincanı elinde tutarak tekrar koltuğa yöneldi. Oturmadan önce durdu. Bir an için kulübeye kulak verdi. Çatıdan kayan karın hafif sesi, rüzgarın uzaktan gelen uğultusu, şöminenin sakin ritmi. Hepsi bir aradaydı ama hiçbiri rahatsız edici değildi. Koltuğa oturdu, ayaklarını uzattı. Battaniyeyi dizlerinin üzerine çekti. Bir yudum çay aldı. Bu kez daha yavaştı. Tadını fark ederek içti. Düşünceler zihninde ağır ağır dolaşıyordu ama hiçbirine tutunma ihtiyacı hissetmiyordu. Geçmiş gelecekle yarışmıyordu. Sadece bu an vardı. Alevlere bakarken gözleri ağırlaştı. Ateşin hareketleri hipnotik bir döngü oluşturuyordu. Yukarı yüksel, dans et, yavaşla, sönmeye yaklaş, sonra yeniden canlan. Hayat da böyleydi ve bu düşünce onu huzursuz etmedi. Aksine rahatlattı. Bir süre sonra dışarıdan tekrar rüzgarın sesi geldi. Kurt yoktu bu kez. Sadece karın ve gecenin sesi. Adam gözlerini kapadı. Nefesini saymaya başladı. Ama bilinçli olarak değil. Her nefes biraz daha derin, biraz daha yavaştı. Omuzları iyice gevşedi. Şömine odunların üzerine çöken küllerle birlikte sakinleşti. Alevler küçüldü ama sönmedi.
Kulübe sıcak kalmaya devam etti. Adamın zihni de aynıydı. Sessiz ama canlı. Uyku bu Dışarıda kez kar daha yumuşak geceyi geldi. sessizce Onu döverken çekiştirmedi. rüzgar kulübenin Sadece yanına duvarlarına oturdu. yumuşak bir uğultu Adam bırakıyordu. kendini güvende, Beyaz mutlu fırtına ve camların yalnız ama ardında dans eksik ediyor. hissetmeden Dünya bıraktı. yavaşça kayboluyordu. Dışarıda kar fırtınası İçeride sürüyordu. ise zaman başka İçeride ise akıyordu. huzur ağır ağır Şöminede derinleşiyordu. odunlar Ve usulca gece çıtırdıyordu. kulübeyi usulca Alevler kucaklamaya turuncu ve devam altın etti. tonlarında yükselip alçalıyor, duvarlara sakin gölgeler çiziyordu. Isı odanın içine yayılarak soğuğun en küçük izini bile silip süpürüyordu. Kulübenin ahşap kokusu ateşin sıcaklığı ile birleşip huzurlu bir sarmaşık gibi etrafı sarıyordu. Koltukta şöminenin tam karşısında bir adam oturuyordu. Omuzları gevşemiş, nefesi yavaş ve düzenliydi. Elindeki çay fincanından yükselen buhar kısa süreliğine havada şekiller çiziyor, sonra sessizce kayboluyordu. Adam çayından küçük bir yudum aldı. Ilık tat boğazından geçerken içini sakinlikle doldurdu. Her yudumda günün ağırlığı biraz daha hafifliyordu. Dışarıdaki fırtına artık uzak bir masal gibiydi. Rüzgarın sesi şöminenin ritmik çıtırtısına karışarak ninniye dönüşüyordu. Adam gözlerini yarı kapattı. Düşünceler yavaşladı, sonra birer birer sustu. Sadece sıcaklık, sessizlik ve güven hissi kaldı. Alevler usulca küçülüp büyürken kulübe nefes alıyordu. Çay fincanı masaya bırakıldı. Adamın nefesi daha da derinleşti. Kar fırtınası dışarıda sürerken içeride her şey sakindi. Zaman durdu. Gece yumuşak bir battaniye gibi üzerine örtüldü ve uyku sessizce geldi. Kurtların uzaklardan gelen uğultusu kulübeyi ince bir titreşimle doldurduğunda adam irkildi. Gözleri bir anda açıldı. Bir anlığına nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı. Sonra şöminenin sıcaklığı, ahşabın kokusu ve loş turuncu ışık onu hemen yerine getirdi. Kalbi hızlanmadı. Aksine dudaklarının kenarında belli belirsiz bir gülümseme belirdi. Bu ses korkunun değil, vahşi doğanın, canlılığın ve yalnız ama güvende olmanın sesi gibiydi. Bir süre olduğu yerde oturup dinledi. Kurtların uğultusu rüzgarla birlikte uzayıp kısalıyor, bazen kayboluyor, bazen yeniden beliriyordu. Sanki dağlar nefes alıyor, orman konuşuyordu. Adam battaniyeyi omuzlarından yavaşça sıyırdı. Hareketleri ağırdı. Aceleye gerek yoktu. Burada zaman onunla birlikte yavaşlıyordu. Koltuktan kalktı. Ayakları ahşap zeminde yumuşak bir ses çıkardı. Şöminenin önüne geldiğinde alevlerin zayıfladığını fark etti. Odunlar artık küllenmiş, ateş uyuklamaya başlamıştı. Yan tarafta istiflenmiş kuru odunlardan birini aldı. Odunun sert ve pürüzlü yüzü avcunda güven vericiydi. Eğilip odunu şöminenin içine bıraktı. Ardından bir tane daha. Alevler önce sessizce kıpırdandı. Sonra yeni odunları tanır gibi parladı. Kısa sürede ateş yeniden canlandı. Çıtırtılar odanın içine yayıldı. Isı artarken adam derin bir nefes aldı. Ciğerleri sıcak havayla doldu. Dışarıdaki kar fırtınası içerideki bu sıcaklığa karşı koyamıyordu. Camdan dışarı baktı. Ay karla kaplı ormanı solgun bir ışıkla aydınlatıyor. Ağaçlar hareketsizdi ama canlıydı. Kurtlar artık sessizdi. Sanki görevlerini tamamlamış, geceyi sahibine bırakmışlardı. Adam mutfağa doğru yürüdü. Küçük masanın üzerindeki çaydanlığa ulaştı. İçinde hala ılık çay vardı. Fincanını doldurdu, buharın yükselişini izledi. O buhar düşünceleri de beraberinde yukarı taşıyormuş gibi hissettirdi. Fincanı elinde tutarak tekrar koltuğa yöneldi. Oturmadan önce durdu. Bir an için kulübeye kulak verdi. Çatıdan kayan karın hafif sesi, rüzgarın uzaktan gelen uğultusu, şöminenin sakin ritmi. Hepsi bir aradaydı ama hiçbiri rahatsız edici değildi. Koltuğa oturdu, ayaklarını uzattı. Battaniyeyi dizlerinin üzerine çekti. Bir yudum çay aldı. Bu kez daha yavaştı. Tadını fark ederek içti. Düşünceler zihninde ağır ağır dolaşıyordu ama hiçbirine tutunma ihtiyacı hissetmiyordu. Geçmiş, gelecekle yarışmıyordu. Sadece bu an vardı. Alevlere bakarken gözleri ağırlaştı. Ateşin hareketleri hipnotik bir döngü oluşturuyordu.
Yukarı yüksel, dans et, yavaşla, sönmeye yaklaş, sonra yeniden canlan. Hayat da böyleydi ve bu düşünce onu huzursuz etmedi. Aksine rahatlattı. Bir süre sonra dışarıdan tekrar rüzgarın sesi geldi. Kurt yoktu bu kez. Sadece karın ve gecenin sesi. Adam gözlerini kapattı. Nefesini saymaya başladı. Ama bilinçli olarak değil. Her nefes biraz daha derin, biraz daha yavaştı. Omuzları iyice gevşedi. Şömine odunların üzerine çöken küllerle birlikte sakinleşti. Alevler küçüldü ama sönmedi. Kulübe sıcak kalmaya devam etti. Adamın zihni de aynıydı. Sessiz ama canlı. Uyku bu kez daha yumuşak geldi. Onu çekiştirmedi. Sadece yanına oturdu. Adam kendini güvende, mutlu ve yalnız ama eksik hissetmeden bıraktı. Dışarıda kar fırtınası sürüyordu. İçeride ise huzur, sessizlik ve sıcaklık vardı. Genç adam kendini bu ana bıraktı. Uyku bu kez derin ve güvenli bir şekilde sessizce yeniden geldi.
Dışarıda kar, geceyi sessizce döverken rüzgar kulübenin duvarlarına yumuşak bir uğultu bırakıyordu. Beyaz fırtına camların ardında dans ediyor, dünya yavaşça kayboluyordu. İçeride ise zaman başka akıyordu. Şöminede odunlar usulca çıtırdıyordu. Alevler turuncu ve altın tonlarında yükselip alçalıyor, duvarlara sakin gölgeler çiziyordu. Isı odanın içine yayılarak soğuğun en küçük izini bile silip süpürüyordu. Kulübenin ahşap kokusu ateşin sıcaklığıyla birleşip huzurlu bir sarmaşık gibi etrafı sarıyordu. Koltukta şöminenin tam karşısında bir adam oturuyordu. Omuzları gevşemiş, nefesi yavaş ve düzenliydi. Elindeki çay fincanından yükselen buhar kısa süreliğine havada şekiller çiziyor, sonra sessizce kayboluyordu. Adam çayından küçük bir yudum aldı. Ilık tat boğazından geçerken içini sakinlikle doldurdu. Her yudumda günün ağırlığı biraz daha hafifliyordu. Dışarıdaki fırtına artık uzak bir masal gibiydi. Rüzgarın sesi şöminenin ritmik çıtırtısına karışarak ninniye dönüşüyordu. Adam gözlerini yarı kapattı. Düşünceler yavaşladı, sonra birer birer sustu. Sadece sıcaklık, sessizlik ve güven hissi kaldı. Alevler usulca küçülüp büyürken kulübe nefes alıyordu. Çay fincanı masaya bırakıldı, adamın nefesi daha da derinleşti. Kar fırtınası dışarıda sürerken içeride her şey sakindi. Zaman durdu, gece yumuşak bir battaniye gibi üzerine örtüldü ve uyku sessizce geldi.